Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kimi bir bakışıyla yapar bunu, kimi dal kavukça sözlerle. Korkaklar öpücükle öldürür, yürekliler kılıç darbeleriyle. Şehvetli ellerle boğar kimi altından ellerle. Kimi gözyaşı döker öldürürken, kimi kılı kıpırdamadan. Çünkü herkes öldürür sevdiğini ama herkes öldürdü diye ölmez. Hiç şüphem yok ki aramızda bu dizeleri duymayan kalmamıştır. Bazen bir rakı masasında, bazen sessiz bir ağlayışta, bazen de içimizi kemiren o yıkıcı öfkenin bizi esir aldığı anlarda denk gelmişizdir defalarca. O muhteşem sesi ve ifadesiyle en çok Tuncel Kurtiz eşlik etmiştir hüznümüze. Evet, çok popüler oldu bu dizeler. Belki Ezel sayesinde ama Ezel'den duymayıp bir kitapta okusaydık da yine çarpılırdık bu sözlere. Neden mi? Çünkü hepimizin derinliklerinde saklanan o toksik duygular sandığımızdan çok daha büyük bir yer kaplıyor. İçimizdeki o yıkıcı öfke, o bastırılmış yok etme arzusu o kadar güçlü ki insan var olduğu sürece sanatsal dışa vurumda hiç şüphesiz ki bu konular etrafında var olmaya devam edecek. İşte bu yüzden sanat tarihi yüzyıllardır insanın kendini bile itiraf edemediği bu karanlık dürtülerin en dürüst aynası oldu. Sanat tarihinin en büyük başyapıtları da sadece güzelliğin değil, insan ruhundaki bu korkunç savaşın dışa vurumu olduğu için bu kadar güçlü ve bizi bu kadar derinden etkileyebiliyor. Peki Tuncel Kurtiz'in sesiyle hafızamıza kazınan bu sözler sadece bir dizi repliği için ya da meyhane mezesinde bize eşlik eden bir şiirsel dinleti olsun diye yazılmadıysa ya çok daha derin bir gerçeği taşıyorsa bu dizeler 1897 yılında yani Freud daha insan psikolojisini çözmeden yıllar önce bir hapishane hücresinde atılmış korkunç bir çığlık olarak kaleme alındı. Oscar Wilde, herkes öldürür sevdiğini derken aslında insan doğasının en karanlık sırrını ifşa ediyordu. Hem de kendisi de bu durumun bir kurbanıyken. Çünkü onu öldüren de kendi aşkıydı. Daha doğrusu uğruna her şeyini feda ettiği sevgilisi Lord Alfred Douglas'ın ihanetiydi. White biyolojik olarak ölmedi belki ama sevdiği adam tarafından bir piyon gibi kullanılmanın acısıyla ölmekten beter bir kedere düştü. Oscar Wilde 1890'ların Londra'sında bir ilahtı. Keskin zekası, parıltılı oyunları ve tarzıyla sosyetenin gözbebeğiydi. Kimse ona dokunamazdı ya da o öyle sanıyordu. Ancak hikaye tersine dönmek üzereydi. Bu masalı gotik bir kabusa dönüştüren asıl figür sahnede belirdiğinde her şey değişti. Yani Lord Alfred Douglas. Wilde genç bir aristokrat olan Lord Alfred'a sırılsıklama aşık oldu. Alfred bencil, şımarık ve tehlikeliydi. O da Wilde'a aşıktı belki ama babasına duyduğu nefret bu aşktan daha büyüktü. Babasını Oscar Wilde'a yolladığı tehdit içeren küçük düşürücü bir mektup üzerine Wilde'ı babasına karşı bir piyon gibi kullanmaya karar verdi. Wilde'ın çevresi, hatta karısı bile ona Paris'e git ve sanatını orada devam ettir derken Alfred babasına karşı bir dava açması için onu manipüle edecekti. Babasını sanık sandalyesinde görmek, onu hapse attırmak ve küçük düşürmek arzusuyla Wilde'ın zihnini ele geçirdi. Ona sürekli onurunu savunmalısın, korkak olmamalısın diyerek Wilde'ın değil kendi egosunun davasını açtırdı. Ancak Wilde aşık olduğu adamın gözüne girmek için kendi idam fermanını imzaladığının farkında değildi. Dava başladığında işler tam tersine döndü. Avcıyken av oldular. Mahkeme salonunda Wilde'ın özel hayatı, mektupları, sanat görüşleri birer suç delili gibi teker teker önüne serildi. Sonuç, ahlaksızlık suçlaması, mahkeme salonları ve 2 yıl kürek cezası. Londra'nın prensi Oscar Wilde bir anda kimliksiz, C3 numarasıyla seslenilen bir mahkuma dönüştü. Daha sonradan hapishane hücresinde yazdığı o uzun mektupta Alfred'e şöyle seslenecekti. Senin nefretin benim sevgimden daha güçlü çıktı. Ama Oscar Wilde yanılıyordu. Asıl güçlü çıkan, hala her okuduğumuzda bizi esir alan bu dizeler her şeyden daha güçlü olacaktı. Korkaklar öpücükle öldürür, yürekliler kılıç darbeleriyle. Bu dizelerdeki korkak elbette ki Alfred'den başkası değildi. Ama kılıç darbesiyle öldüren bulunduğu hapishanedeki genç bir adamdı. İşte o rutubetli hücrede kimliğini, şöhretini, her şeyini yitirmiş bir numara C3 olarak yaşarken hapishane avlusunda volta atan başka bir mahkumla göz göze geldi Wilde. Charles Thomas Woolridge, kraliyet atlı muhafızlarından gencecik, yakışıklı bir asker.
Onun suçu Weiding'den çok daha kanlıydı ama özünde aynı kapıya çıkıyordu. Bu genç asker delicesine tutkuyla sevdiği karısını bir kıskançlık cinneti anında boğazını keserek öldürmüştü. White, idam edileceği günü bekleyen bu askerin yüzüne baktığında orada bir canavar değil, tuhaf bir şekilde kendi ruhunun yansımasını gördü. Çünkü ikisi de aynı tuzağa düşmüştü. Çok sevmenin o yakıcı tuzağına. Asker sevdiğini bir bıçak darbesiyle, yani şiirde dediği gibi yürekli bir kılıçla öldürmüştü ve bedelini canıyla ödemeyi bekliyordu. Peki ya White? O sevdiği adamın korkak bir öpücüğüyle, yani Alfred'in ihanetiyle kendi ruhunu öldürmüştü. Ve White'ın bedeli bu gri duvarlar arasında yavaş yavaş çürümekti. İşte hepimizin bildiği o meşhur Reading zindanı baladı, sevginin, tutkunun, aşkın ve ölümün ortak ağıtı olarak böyle doğdu. Wooldridge'in hikayesi kısa ama kan dondurucuydu. Çok sevdiği karısına duyduğu tutku hastalıklı bir kıskançlığa dönüşmüştü. Şimdi burada duralım. Oscar Wilde şiirinde bu askere yürekli adam diyor. Bugünün dünyasında karısını öldüren bir katile yürekli denmesi kulağa korkunç geliyor değil mi? Çok haklısınız. Ama Wilde burada bir kahramanlıktan bahsetmiyor. O bir kıyaslama yapıyor. Ona göre sinsi sinsi yalanlarla, psikolojik şiddetle sevdiğini çürütenler korkak katillerdir. Asker ise suçunu inkar etmediği, kaçmadığı ve ben bu kötülüğü yaptım, bedeli ölümdür diyerek dar ağacına yürüdüğü için Wilde'ın gözünde sadece kendi suçunu kabul etmesi bakımından dürüst bir katildir. Yani Wilde katili övmüyor. İhanetin sinsi yüzünün açık bir şiddetten bile daha can yakıcı olduğunu anlatmaya çalışıyor. 1897. Bu tarih insan ruhunun takviminde aslında sessiz bir milattır. Düşünün, Oscar Wilde o rutubetli hücrede titreyen elleriyle bu dizeleri kağıda dökerken Viyana'da bir yerlerde Sigmund Freud henüz insan zihninin o karanlık odasına girmemişti. İnsan ruhuna Eros ve Thanatos diye etiketler yapıştırmamıştı. Sartre, varoluşun o koyu yalnızlığını bulantı adını vermemiş, Schopenhauer'ın kör irade dediği o karanlık dürtü kütüphanelerde uyuyan soğuk bir teoriden ibaretti sadece. Ama Wilde, bu filozofların masa başında tanımlamaya çalıştığı o korkunç uçurumu bizzat düşerek ölçüyordu. O bir teorisyen değil, o bir kazazedeydi. Schopenhauer'ın bahsettiği o kör iradenin, Sartre'ın anlattığı o yok oluşun yaşayan, nefes alan ve acı çeken bir kanıtıydı. Bilim ve felsefenin yüzyıllar sonra libidoyla, dürtüyle, ciltlerce kitapla anlatmaya çalışacağı o kaosu Wilde tek bir şiirin satır aralarında hiç isim koyma gereği duymadan ruhun sevgiyle nasıl intihar ettiğini iliklerimize kadar işledi. Şehvetle ellerle boğar kimi, kimi altından ellerle. Bu dizedeki şehveti sadece tenin arzusu sanmak büyük bir yanılgı olur. Buradaki şehvet, Freud'un Eros dediği hem var eden hem de yok edebilen o ilkel yaşam ateşidir, tutkudur. Ve Freud der ki, Eros'un olduğu her yerde onun karanlık ikizi, Thanatos yani ölüm dürtüsü de pusuda bekler. Biri yaratmak ister, diğeri yok etmek ve bazen bu iki dürtü birbirine o kadar yaklaşır ki ortaya işte böyle bir tablo çıkar. Tarih 1581. Bir öfke nöbeti, havaya kalkan bir asa, bir yere yığılan bir evlat. Ama ressam Ilya Repin bize cinayetin işlendiği o vahşi anı değil, o andan saniyeler sonrasını, o korkunç uyanış anını gösterir. Babanın gözlerine bakın. O gözlerde artık Rusya'nın kudretli çarı yok. O gözlerde saf bir delilik de yok. Orada ne var biliyor musunuz? Orada ben ne yaptım diyen o sonsuz, o tarifsiz bir hiçlik var. Ve ellere dikkat edin. Wilde'ın şehvetli dediği o eller, bir dakika önce oğlunun canını alan o eller. Şimdi o oluk oluk akan kanı durdurmak, onu hayatta tutmak için çırpınıyor. Öldüren el ile yaşatmaya çalışan el aynı bedende. Biri Thanatos, diğeri Eros. Çünkü bu cinayette yalan yok, plan yok, sinsilik yok. Bu sevginin bir anlık cinnete yenik düştüğü o saf trajedi var sadece. Ivan o asayı indirdiğinde sadece oğlunun kafatasını değil, kendi ruhunu da tam ortadan ikiye böldü aslında. O darbeyle birlikte Çar öldü, baba öldü, geriye sadece kucağındaki ceset soğurken kendi yarattığı cehennemde yanmaya mahkum edilmiş
Nefes alan bir enkaz kaldı. Bu sahne size tanıdık geldi değil mi? Gelmiş olmalı. Çünkü bu trajediyi sadece 1500'lerin Rusya'sında değil, modern dünyanın mitolojisi sayılan Game of Thrones'ta da izledik. Hatırlayın, Tyrion Lannister'ı, kelimelerin efendisi olan, her sorunu zekasıyla çözen, o adamın en sevdiği kadını, şeyi, o babasının yatağında gördüğü anı. O an Tyrion'un aklı sustu. Freud'un bahsettiği o karanlık dürtü, yani it devreye girdi. Şiirde ne diyordu White? Kimi şehvetle ellerle boğar. Tyrion o kolyeyi sıkarken aslında nefret ettiği bir düşmanı değil, tapılası bir aşkı yok ediyordu. Tıpkı Çar Ivan gibi. O da cinayeti işledikten hemen sonra cansız bedeninin başında fısıldayarak özür dilerim diyebilmişti. Çünkü bu cinayetler planlı değildiler. Bu cinayetler çok sevmenin getirdiği o korkunç hayal kırıklığının bir anlık refleksidir. Öfke diner, geriye sadece o enkaz kalır. I'm sorry. Şimdi edebiyatın ve operanın en kanlı aşığına Don José'ye bakalım. Prosper Mérimée o ölümsüz eseri Carmen'de yaşanan da tam olarak buydu. José, Carmen'den nefret ettiği için öldürmedi onu. Tam tersine ona olan tutkusu ruhunun kaldırabileceğinden daha ağır geldiği için öldürdü. Carmen ona ben özgür doğdum, özgür öleceğim dediğinde José'nin içindeki o Eros'a yani aşka, bir saniyede de Thanatos'a yani ölüme dönüştü. Bıçağı sapladığı an ile Carmen'in cansız bedenine sarılıp ah Carmen, tapındığım Carmen diye ağladığı an arasında sadece bir nefeslik süre vardı. Wilde'ın o hücresinde çözdüğü sır işte buydu. Bu adamlar katil doğmadılar. Onlar sevgilerini yönetemeyip o sevginin altında kalarak birer enkaza dönüştüler. Peki biz, yüzyıllar geçmesine rağmen neden gözümüzü alamıyoruz bu tablolardan, bu sahnelerden? Neden Ivan'ın o dehşet dolu gözlerine bakarken içimizi tuhaf bir ürpertiyle karışık bir tanışıklık hissediyoruz? Cevap çok korkutucu ama basit. Çünkü biz de masum değiliz. Medeniyet maskemizin altında en derinde bir yerlerde o kontrolü kaybetme ihtimali bizimle birlikte nefes alıyor. Kırdığımız kalplerde, bir anlık öfkeyle söylediğimiz o geri dönüşsüz sözlerde hepimiz biraz Ivan, biraz Tyrion, biraz da Carmen'iz aslında. Bu eserler bize bir başkasının hikayesini anlatmıyor. Onlar bize içimizdeki o bastırılmış canavarı gösteren devasa birer ayna ve insan en çok kendi karanlığıyla yüzleştiğinde büyülenir. Bu anlattıklarım cinayetin sıcak ve dürtüsel yüzüydü. Bir anlık yangındı. Oysa bir de hiç acele etmeden soğukkanlılıkla kelime kelime işlenen bir cinayet türü var. Kimi dal kavukça sözlerle. Şimdi lütfen o kanlı sahneleri, o vahşi çığlıkları unutun. Çünkü Wilde'ın bahsettiği ikinci cinayet türü gürültüsüzdür, kibardır. Hatta dışarıdan bakıldığında romantik bile görünür. Ama emin olun Ivan'ın asasından çok daha ölümcüldür. Mermere can veren adamın, Bernini'nin şu heykeline, Proserpina'nın kaçırılışına biraz yakından bakalım. Sanat tarihçileri o mermer bacağa gömülen parmakları estetik bir zafer, taşın ete dönüştüğü an olarak överler. Oysa biraz daha derin, biraz daha insanca baktığımızda orada aşkı değil, saf bir tahakkümü görüyoruz. Hades, Proserpina'yı sevmiyor, onu istiyor. Ona bir insan, bir özne gibi değil, koleksiyonuna katması gereken nadide bir parça, bir nesne gibi bakıyor. İşte Wilde'ın kimi dal kavukça sözlerle öldürür dediği zehir tam da budur. Fransız filozof Jean-Paul Sartre bu toksit durumu bakış kavramıyla, o meşhur cehennem başkalarıdır sözüyle özetler. Sartre'a göre aşk iki özgürlüğün dansı değil, bitmeyen bir çatışmadır. Çünkü aşık olan kişi sevdiğini tamamen ele geçirmek ister. Ama paradoks şudur, sevdiğiniz kişinin sadece bedenine değil, özgürlüğüne de sahip olduğunuz an, o artık sizin sevdiğiniz o özgür kişi değildir. Sizin dünyanızdaki bir eşyaya, bir şeye dönüşmüştür. Dal kavukça sözler, yani o süslü iltifatlar,
o sensiz yaşayamam, sen benim her şeyimsin yeminleri aslında bunlar birer aşk sözcüğü değil. Karşı tarafı uyuşturup benliğini elinden almak için kullanılan birer narkozdur. Bu cinayette kan akmaz. Kurban hayattadır. Nefes alır, yemek yer. Ama ruhu aşırı sevilmenin yarattığı o altın kafesin içinde çoktan boğulmuştur. Öldürülen beden değil, kimliktir. Bu varlıksal cinayetin en kusursuz örneğini hiç şüphesiz Shakespeare yüzyıllar öncesinden kaleme aldı. Othello. Çoğumuz onu sadece kıskanç bir aşık sanırız. Oysa mesele kıskançlık değil, mülkiyetti. Othello, Desdemona'nın ihanet ettiğine inandığında sadece kalbi kırılmadı. Onun gözünde Desdemona kusurlu bir mala, kirlenmiş bir nesneye dönüştü. Ve o meşhur repliğinde ne diyordu hatırlarsak? Seni öldüreceğim ve sonra seveceğim. Bu cümle dünya edebiyatının en korkunç, en bencil cümlesidir. Çünkü Othello şunu demek istiyordu. Seni canlıyken, özgürken, iraden varken kontrol edemiyorum ama ölürsen sonsuza kadar, bozulmadan, değişmeden sadece benim olursun. Peki Othello bu noktaya nasıl geldi? Wilde şiirinde kimi dal kavukça sözlerle öldürür dediği kısmındaki işte o dal kavuk, o zehirli kelimelerin sahibi Iago'ydu aslında. Iago eline bıçak almadı, o sadece fısıldadı. Othello'nun zihnine şüphe tohumlarını ekti ve aşkı yavaş yavaş bir kafese dönüştürdü. Bugün modern dünyada biz buna gaslighting diyoruz. Psikolojik şiddet diyoruz. Sonuç değişmiyor. Ivan kılıçla öldürdü, bedeni yok etti. Othello ve Iago gibiler ise sözlerle öldürür, ruhu yok eder. Othello öldürerek dondurdu ama bir de öldürmeden, nefes alırken donduranlar var. Sinemada ve modern hikayelerde sıkça karşımıza çıkan o koleksiyoncu zihniyetini düşünelim. Hani sevdiği kadını dünyanın kötülüklerinden korumak bahanesiyle takip eden, hayatını kısıtlayan, onu görünmez bir fanusun içine hapseden o karakterler. Tıpkı nadide bir kelebeği yakalayıp zarar görmesin diye cam bir kavanoza koyan bir koleksiyoncu gibi. Adam kelebeği seviyor mu? Evet. Onun güzelliğine hayran. Ona dal kavukça sözler fısıldıyor sadece. Sen çok özelsin. Seni kimse benim gibi sevemez diyor. Kelebek hayatta, kanatları pırıl pırıl, güvende. Ama bir sorun var, uçamıyor. Yani uçamayan bir kelebek aslında yaşamıyor demektir. İşte Bernini'nin heykelindeki o el, bugün modern ilişkilerde bu görünmez kafeslere dönüşmüş durumda. Bedenen hayattasınız ama ruhunuz o aşırı ilginin altında can çekişiyor. Kimi bir bakışıyla yapar bunu. Wilde'ın bir bakış dediği şey aslında bir eylemsizlik değil, mesafenin getirdiği o soğuk kabulleniştir. Burada katil bir kılıç ya da zehirli bir sözcük değildir. Katil, kaçınılmaz olan o yakınlık paradoksudur. Alman filozof Arthur Schopenhauer, insan ilişkilerinin bu değişmez trajedisini kirpi ikilemiyle tanımlar. Metafor basittir, can yakıcıdır. Soğuk bir kış gecesinde donmamak için birbirine sokulan ama çok yaklaştıklarında okları birbirine batan o kirpiler. Bizler de tıpkı onlar gibiyiz. Isınmak, bir olmak isteriz. Ama egolarımız, korkularımız, yani o görünmez dikenlerimiz sevdiğimizin etine batmaya başlar. İşte Wilde'ın bahsettiği o acı bakış, dikenlerimizi daha fazla batırmamak için seçtiğimiz o mecburi uzaklıktır. Ve cinayet burada işlenir. Çünkü bazen sevdiğini yaşatmanın tek yolu kendi aşkını öldürüp geri çekilmektir. Bu geri çekilmenin sinemadaki en iyi karşılığı da Mia ve Sebastian. Hatırlarsak Los Angeles'ın o ışıltılı ama acımasız kalabalığında kaybolmuş iki yalnız ruh. Biri girdiği her deneme çekiminden reddedilerek çıkan, umudunu yitirmek üzere olan bir oyuncu adayı, diğeri kimsenin dinlemediği o eski caz müziğini yaşatmaya çalışan inatçı bir piyanist. Onları birbirine bağlayan şey sadece aşk değildi. Onlar birbirlerinin yaralarını sarıp birbirlerini yapabilirsin diyen yegane sığınaktı. Sebastian, Mia'yı o tek kişilik oyunu yazması için zorladı. Mia, Sebastian'ı o köhne barlardan çıkarıp hayaline inanmasını sağladı. Yani aslında birbirlerini yeniden inşa ettiler. Ama trajedi tam da burada, bu başarının içinde gizliydi. Schopenhauer'un kirpileri gibi. Hayalleri büyüdükçe yolları ayrılmaya başladı. Mia'nın Paris'e gitmesi, Sebastian'ın turnelere çıkması gerekiyordu. Ve o korkunç yol ayrımına geldiler. Ya birbirlerine sıkı sıkıya sarılıp o çok istedikleri hayallerini boğacaklardı ya da hayalleri yaşasın diye bizi feda edeceklerdi. Aradan geçen 5 koca yıl. Mia artık dünyaca ünlü bir yıldız, evli ve çocuklu.
Sebastian ise hep hayalini kurduğu o caz kulübünü açmış, ikisi de kazanmış, ikisi de zirvede. Ama o gece Mia tesadüfen o bara girip de sahnede Sebastian'ı gördüğünde zaman durdu. Sebastian piyanonun başına geçti ve sadece ikisinin bildiği o melodiyi çalmaya başladı. O an gözlerin önünden yaşanmamış bir hayatın filmi geçti. Evlenselerdi ne olurdu? Çocuğu Sebastian'dan olsaydı nasıl olurdu? Şarkı bittiğinde Sebastian piyanonun başından kalktı. Kalabalık alkışlıyordu ama o sadece tek bir kişiye bakıyordu. Mia kapıdan çıkarken son kez arkasına döndü ve göz göze geldiler. İşte Wilde'ın kimi bir bakışıyla yapar bunu dediği cinayet tam da o andı. Sebastian hafifçe başını eğdi. Mia buruk, titrek bir tebessümle karşılık verdi. O bakışta ne bir öfke vardı ne de bir pişmanlık. O bakış şunu söylüyordu: seni o kadar çok sevdim ki sen olabilmen için bizden vazgeçtim. Kalabalığın içindeki o son sessiz bakışma, işte o an bizi ihtimalini oracıkta öldürdüler. Bıçak yok, kan yok, sadece seni seviyorum ama yan yana duramayız diyen o asil kabulleniş var. Cinayetin en modern, en sessiz ama en çok iz bırakan hali budur belki de. White haklı olabilir mi? Herkes öldürür sevdiğini ama neden? Nefretimizden değil, kontrol etme arzumuzdan. O giderse ben kim olurum korkusunu, o belirsizliği yaşamaktansa öldürüp kesinleştirmeyi seçeriz. Ya da birini delicesine sevdiğinizde ipler sizin elinizden kayıp gider. Kaderiniz, mutluluğunuz, ben kimim sorusunun cevabı bir başkasının insafına kalır. İçinizdeki o bencil ego bu acizliğe, bu değersizlik hissine katlanamaz. O giderse ben yok olurum korkusu sizi içten içe kemirmeye başlar. İşte o an o korkunç mekanizma devreye girer. Belirsizliğin, yani umudun verdiği o dinmeyen ızdırapla yaşamaktansa bitişin verdiği o soğuk kesinliği tercih ederiz. Onun gidişini izleyip her gün ölmektense onu içimizde öldürüp kontrolü tekrar elimize alırız. Wilde'ın oysa herkes öldürür sevdiğini ama herkes öldürdü diye ölmez derken kastettiği o ince, o can alıcı noktada tam olarak budur. Evet, ölmezsiniz. Nefes almaya devam edersiniz. Çünkü o cinayeti işleyerek egonuzu kurtardınız, iktidarınızı geri aldınız ama bedeli şudur: sizi insan yapan o en savunmasız, en masum parçanızı o mezara kendi ellerinizle gömmüş olursunuz. Artık güçlüsünüzdür. Artık kimse sizi üzemez. Ama artık hiç kimse de sizi o kadar sevemez. Herkes öldürdü diye ölmez. Evet, ölmezsiniz. Egonuzu kurtarırsınız ama bedeli o cinayeti işleyerek sizi insan yapan en masum parçanızı o mezara gömmektir. Artık güçlüsünüzdür ama hissizsinizdir. İşte Wilde'ın bahsettiği ceza ölüm değil, hissizleşerek hayatta kalmaktır. Belki de yaşamak dediğimiz şey öldürdüğümüz o parçaların yasını tutarak eksile yürümeye devam etmektir. Sevgiyle, aşkla ve mesafeyle kalın. Haftaya görüşürüz.